Abi kurban olayım, şunu bir yap. Kurt Cobain'in sesi lütfen. Kurt Cobain. Hadi bakalım bir Kurt Cobain de yapalım. Madem iyice metale daldık. Hadi be oğlum. Kim tutar seni? Evet. Metale daldık. Kurt Cobain'ciler. Evet. Geliyor. Şimdi arkadaşlar, bazen bu Ekşi Sözlük'te yazılanlara bakıyorum. Diyorlar ki hani metal müzikle ilgili analiz yapmasa daha iyi olur. Çünkü söylediklerim çok metal müzik veya rock müzik söyleyenleri çok mutlu eden şeyler değil. Bunu neden söylediğimi söyleyeyim. Şimdi bir bakış açısı lazım bize. Yani nereden bakacağımız önemli. Eğer yaptığımız şey bize olumlu şekilde dönüyorsa biz o işi yapabiliriz. Yani teknik olarak ses tekniğinden bahsediyorum. Yoksa hani ben de metal müzik çok seven ve dinleyen bir insanım. Fakat metal müzik söylemek için, metal müzikle uğraşmak için ne olursa olsun teknik bilmek gerekiyor. Teknik bilmeden bu işlere kalkışırsanız sesiniz zedelendiğinde işin altından nasıl kalkacağınızı bilmezsiniz. Veya sesinizi yormaya başladığınızı anlamazsınız. O nedenle hani metal müzikle ilgili analizlerde genelde çok olumlu konuşmayabiliyorum. Ya veya rock müzikle alakalı. Ya arkadaşlar şuna dikkat edin, siz bunları tam yapmayın, aman böyle etmeyin diyorum. Çünkü Türkiye şartlarında yaptığınız ortamlar bu gördüğünüz şarkıcıların konser verdiği veya prova yaptığı stüdyolara benzemiyor. Yani böyle aynı değil hiçbir şey. Birebir onlarla eşit şartlarda savaşmıyorsunuz. Öyle olduğu zaman da ben sizin niye yıpranmanızı isteyeyim? Çünkü hani ben modülle alakalı problemi olan insanlarla da çalışıyorum. Onlar bana geldiklerinde işte ben hocam şu sesi çıkarıyordum, bunu çıkarıyordum, şunun gibi de söylüyordum. Ne oldu? Bir gün gitti. Devam ettim, daha da kötü oldu. Ne yapacağız şimdi? Söylemeyeceksin hiç. Ve o ses geri gelecek mi bir daha? O nedenle ben her zaman akılcılığı öneriyorum size arkadaşlar. Akılcı. Şartlarınız, konumunuz iyiyse ve iyi teknik biliyorsanız bu işleri yapın. Nirvana, Kurt Cobain, The Man Who Sold the World. Efsane parçası. Hepimiz bu parçalarla büyüdük. Nirvana'nın Kurt Cobain gerçekten iyi bir solist desek çok ayıp olur. İyi bir solist değil. Teknik olarak bahsettiğim şeyler teknik olarak. Yoksa şarkıcılığı, besteciliği, işte ne bileyim sahnesi, yaptığı müziğin ruhu, bunun hiçbirine girmiyorum. Fakat teknik olarak tam bir fiyasko. Başlıyor. Geliyor. %65-70'e kadarı detone seslerin zaten. Bakın. Sürtoneler. Normal seslerde bile doğru ton notlar çıkmıyor canlılarda. Yani bu yarısı detone. Bahsettiğim şeyleri iyi anlıyorsunuz değil mi? İyi ayırıyorsunuz. Yani ne demek istediğimi ayırarak lütfen algılayın. Yani Kurt Cobain berbat bir solist demiyorum. Kurt Cobain teknik olarak kötü bir solist. Genelde sesleri kutuya kapalı ağızla came as a surprise. Bakın içerideki bu kirletme noktasındasın. Muhtemelen bariton veya yüksek bariton olabilir. Net emin değilim. Yani net bir şey denmez. Ama tenoral sesler çıkardığını görmedim hiç. Çok benzer şey. Bu şarkı bu kadar galiba. Çok belli aralıkta gidiyor parça. Zaten çok bir şeylere dokunmuyor.
Where did you sleep last night? Gelin onu izleyelim. Ha Come As You Are izleyelim. Come As You Are. Bu dediklerini tam olarak göreceksiniz. Tamamen boğaza yüklenerek, tamamen gırtlağa sıkarak, tamamen yüklenerek ve bunun sonucunda kontrol kalmıyor. Yani koca bir konser boyunca sürekli olarak sesler hasarlı. Artık bu bir tarz değil. Yani bir tarz vardır. Bazen bunu uyguluyorlar hani. Yani ne olacak, hafif detonelerle de gider. Ve bu çok lezzetli de duyulabiliyor. %100 doğru notalarla söylemek de her zaman doğru değil. Fakat burada artık şöyle bir sorun var. Devamlı tiz notları zorlamak veya devamlı sıkarak okumak normal seslerin artık çıkmamasını sağlamaya başlıyor. Normal seslerde kontrolü yitiriyor gırtlak. Tamamen sıkarak. Tamamen ağız kapalı. Zaten başka türlü çıkacak şeyler değil. Böyle sürekli bir zımparayla kazıyormuşsunuz gibi gırtlağınızı. Biliyorsunuz değil mi? Hep bir zımparayla kazıyorsunuz. Bu konuda iki tane büyük usta var. Dediğim gibi Ronnie James Dio bu işin bir numarası. Benim en büyük hayranlık duyduğum solistlerden biriydi. Müthiş. Yani teknik olarak inanılmaz. Her bakımdan muhteşem. Sesini enfes kullanan. Gördünüz mü? Resmen pozisyon tutarak kullanıyor. İnanılmaz etkileyici gerçekten, bakın. Ve çok daha sağlıklı ve uzun yıllar yapılacak ki Ronnie James de ya da çok genç değil burada. Ses sapasağlam duruyor ama. Görüyorsunuz, o da gırtlağını sıkıyor ama belli yerlerde o kadar güzel pozisyona tutup notaları tutuyor ki. Hep rezonanslar. Hep doğru yerde. Gırtlağı sıktı. Muhteşem. İyi solistler. Ronnie James Dio. Bruce Dickinson. Bu solistler, Bruce Dickinson bir tenor, net belli de zaten, zil gibi tenor hem de bu da. Ronnie James Dio yani gençliğinde belki tenoral sesler çıkarıyor olabilir. Çok emin değilim ondan. Muhteşem bir solist ama yani. Mesela ne açalım? Bruce Dickinson diye ayrınca başka bir şey çıkıyor. Iron Maiden diye bakalım. Yani Iron Maiden'la büyümüş solistler şanslıdır ya. Çünkü hani sesleri doğru kullanan solist dinleyerek büyümüş demektir. Doğru kullanan. Gelin. So! Bakın tiz sesleri kullanışa bakın. Yine gırtlak sıkmalar var. Life derken. Ciao! Fakat si natural, bakın. Ciao! Tam diyaframa baskıyla mükemmel. Ciao! Ciao! R arkadaşlar. İşte yani iyi teknik kullanan solistin performans ve ses genişliği ve bayağı entonasyon hakimiyeti ne kadar farklı oluyor. Az baba azalım. Hep burada gidiyor.
Neyse, anlatmaya çalıştığım buydu. Yani iyi solist, iyi teknik kullanan solist ve kötü kullanan solist arasında çok bariz bir fark var. Ses kalitesi ve yaşla beraber. Yani uzun yıllar kullanmayla alakalı çok değişiyor. Çok çok değişiyor hem de.